Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah herkes sıhhat ve afiyettedir. Bugün yeni bir basın turuyla daha beraberiz. Yine gazetelerden değerlenmiş olduğum manşetlerden bir basın turu yapacağız. Buyurun izlemeye geçelim. Türkiye günlerdir Diyarbakır'daki küçük yavrumuzun katledilmesiyle çalkalanırken birden iktidarın küçük ortaklarından Hüdapar ortaya çıktı. İşte biz anayasanın 4. maddesini istemiyoruz dedi. Ve %1 bile oyu olmayan bir partinin lideri millete parmak sallaya sallaya ahmak dedi. Aslında bu sadece Hüdapar elbette böyle bir şey ister ama Hüdapar'ın kendisinin istediği bir şey değil bence. Bu iktidar partisinin kendi isteği. Yani Hüdapar ağzıyla piyasaya sürülmüş oluyor fikir. Bakalım tepki ölçülecek. Neden rahatsızlık? Acaba rahatsız olunan nedir? Anayasanın 4. maddesi deniyor. Aslında 4. maddeye karşı olmak, 4. madde olmasın demek, ilk 3 maddenin de olmasın demek anlamına geliyor. 1. madde, Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Demek ki cumhuriyetten rahatsızlık duyuluyor. Cumhuriyet olmasından rahatsızlık duyuluyor. Zaten anayasa, yani parlamenter demokratik rejim fiilen rafa kaldırılmış olması hasebiyle devletin niteliği sayılan ilk 3 maddeyi de ortadan kaldırdığınız zaman tamamen padişahlık kurulmuş oluyor. 2. madde, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Yani cumhuriyetten mi rahatsızsınız, demokratik olmasından mı rahatsızsınız, Türkiye devletinin adının Türkiye Cumhuriyeti olmasından mı rahatsızsınız, layık olmasından mı rahatsızsınız, hukuk devleti olmasından mı rahatsızsınız? Yani bunu dile getir sürekli. Bir siyasal parti düşünün, bir veya birkaç tane siyasal parti düşünün. Siyasal partiler devletin kuruluş ilkeleriyle kavgalı, böyle bir şey olmaz ki. Bu dünyanın hangi ülkesinde böyle bir şey var? Yani herkes sorsun kendisine, dünyanın hangi ülkesinde, hangi ülke, hangi devlet, yani herhangi bir siyasi partiye böyle bir hak tanıyamaz. Her devlet, her rejim kendisini korumaya almıştır. Ama bizde yavaş yavaş 23 yıldan bu yana hali hazırda kurulmuş olan Atatürk Cumhuriyeti yavaş yavaş altı oyla bugüne geldi. Şu an artık son darbeyi vurulmak isteniyor. 3. maddemiz neymiş? Anayasamızın 3. maddesi, Türkiye devletinin dili Türkçedir. Bir de dilinin Türkçe olmasından rahatsızlar. Demek ki bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Bayraktan da rahatsızlık var. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Demek ki bundan da rahatsızlar. Diyor ki 4. madde, anayasanın 1., 2. ve 3. maddelerindeki hükümler değiştirilemez arkadaşım. Bu devletin kuruluş felsefesi. Siz neden anayasanın kişisel hak ve özgürlüklerle ilgili kısmından bahsetmiyorsunuz? İşte ne bileyim, işçi sokağa çıktığı zaman, hakkını aradığı zaman hemen apar topar polis sopasıyla gözaltına alınıyor. Veya herhangi bir eğitim sendikası sokağa çıktığı zaman gözaltına alınıyor. Yani bu anayasaca kişi hak ve özgürlükleri anayasal teminatı altındaki haklar. Yani ne zaman kullanacak bunu? Yani fiilen ortadan, zaten anayasa fiilen ortadan kaldırılmış oluyor bu haliyle. Birçok mahkeme kararı da var. Anayasa, koskoca anayasanın mahkemesinin kararı bu ülkede tanınmadı. Bu bile yeter yani. Anayasanın askıda olduğunu ispatı. Yani gerçekten çok şeyler söylemek istiyor insan aslında. Bu maddeler bir kez daha herkes lütfen dikkatle okusun. Bu maddelerle kavgalı olan bir siyasal parti olamaz. Saltanatlarına bütçe yetmiyor. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, emniyet, jandarma, Diyanet gibi genel bütçeden pay alan kurumlar daha yıl bitmeden kendilerine tanınmış olan ödeneğe tükettiler. İlave ödenek istiyorlar. Ama bunun yanında okullardaki çocuklara bir öğün ücretsiz yemek ve ücretsiz servis olayı göz ardı ediliyor. Yani anayasamızda da yazıyor. Temel eğitim
devlet okullarında parasızdır ve devlet bunu vatandaşlara sunmakla mükelleftir diye. Lütfen ülkeyi idare edenler görevini yapsınlar. Çünkü büyük şehirlerde artık okullarda öğrenci okutmak vatandaş için büyük bir ekonomik külfet haline gelmiş durumda. AKP'li başkan MHP'li başkana veriştirdi. İşte güce bak yani, işte atanmış seçilmişe had bildirmiş oldu. Kütahya AKP İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz MHP'li Belediye Başkanı Necdet Akel'e ağır konuştu. Böyle ittifak olmaz. Burada yani belediye başkanı Ahmet Gediz'i kastederek bundan gördüğümüzü CHP'den görmedik demiş. Evet, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ağırlaşarak devam ederken bir yandan birileri tıkır tıkır parasını kazanıyor. Yolcular değil, paralar uçuyor. Yıllardır tek uçağın inmediği 4 havalimanının personel ve işletme giderleri milyonlar yatıyor. Çanakkale Gökçeada Havalimanı. Çanakkale Gökçeada Havalimanı 2022'de 29 milyon TL'ye götürmüş, 2023'te 39 milyon lira götürmüş. Balıkesir Merkez Havalimanı 2022'de 40 milyon TL, 2023'te de 72 milyon TL. Dikkat edilirse rakamlar ikiye katlanmış görünüyor. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı 2022'de 49 milyon lira, 2023'te de 89 milyon lira. Yani neredeyse bu da 2 katına yakın bir rakam. Uşak Havalimanı 2022'de 46 milyon lira, 2023'te de 88 milyon lira. Bu tam 2'ye katlamış aşağı yukarı. Bu şekilde gidecekse eğer 2024'ün faturası da herhalde her bir havalan için bir tanesi hariç herhalde 100 milyonu geçecek bu durumda. Yani o gereksiz yatırımlarla bütçeyi yorup yani birilerine bütçeyi kanalize etmekten başka bir şey değil bence bu. Her 100 lira verginin 90'ı halktan. Yani halktan diye denilerken kim oluyor? İşte dolaylı vergiler var. KDV gibi işte veya ÖTV gibi bir mal aldığınızda onun içerisinde belirli miktar vergi oluyor. Hatta neredeyse malın tamamına yakınının vergi olduğu ürünler var. Örneğin araba aldığınızda bir veya 1,5 arabada devlete alıyorsunuz. İşte diğer adını burada söylemek istemediğim bazı insanların kullandığı malzemeler var. Onların hemen hemen tamamına yakını vergi. Bir diğer vergilendirmede işte ücretli ve maaşlı kesim, yani işçi, memur daha maaşını almadan vergisi kaynağında hemen kesilmiş oluyor. Buna karşın şirketlerden alınan vergi, kurumlar vergisi oranı %10'cuk. Para kazanmamışlar demek ki. Millet daha çok kazanıyor şu anda. Herhalde ki milletten her 100 lira verginin 90'ı milletin cebinden çıkmış. Bir Gün Gazetesi'nin bir manşeti: gericiler nefret kustu. Haftalardır Narin'in katillerini ortaya çıkaramayan iktidar, el birliğiyle cinayet üzerinden aile kurumu hedef alındığı savını yapıyor. Erdoğan çeşitli çevrelerin Türk aile yapısını bozmaya çalıştığını ileri sürerken gericiler İstanbul Saraçhane Parkı'nda yaptığı büyük aile buluşması mitinginde yani nefret kustu. Bu işte aileler LGBT'ye karşıymış. Kardeşim, sizi kim LGBT'ye sevk ediyor? Yani birisi size işte yolda çevirip böyle olacaksınız diye bir şey mi dik ediyor? Yani çocukları koruyamadığınız çocukları yurtlarda, kurumun yurdunda bilmem 45 tane çocuk tecavüze uğradı. Aile Bakanı bir kereden bir şey olmaz dedi. Veya iktidarın diğer bir bakanı küçüğün rızası vardı dedi. Yani böyle bir şey akıllara seza, insanın tüylerini ürpertiyor gerçekten. Burada çocukları koruyamamışsınız. Efendim LGBT'ye karşıymışlar. Şimdi burada bir şey çıkartmaya çalışıyorlar benim kanaatimce. Çünkü hikaye bitti. Suçlayacak bir yer lazım. Buradan bir şey tutturabilir, kendi tarafımızı konsolide edebilir miyiz? İşte tekrar oylarımızı yükseltebilir miyizin hesabındalar bence. Evet, şöyle diyor ki işte aileyi anayasal koruma istiyoruz. Aile zaten anayasal koruma altında. Yasal düzenleme istiyoruz. Neymiş? Hangi yasal düzenleme gerekecek yani?
medeni kanunda yeterlice haklar hepsi tanınmış durumda. Yani buradan şunu anlamak gerekiyor. Yani demokratik hukuk devleti askıya alınsın. İşte dedik bir rejim planlanıyor sanıyorsam doğru ayak izler. İşte izin vermeyiz demiş bir başka gazetemiz. Masum çocukların naaşı üzerinden kim siyasi hesap yapıyor? Yani ortada bir cinayet var. Bu cinayeti aydınlatmak için herkes canla başla uğraşıyor. Ki birçok konuda gazeteciler yani kolluk kuvvetlerine veya yargıya yardımcı olduğu olaylara sabit zaten. Bunun konuşulması mı sizi rahatsız ediyor? Yani kimse aileyi hedef aldığı yok. Veya bir artık etnik grubu da hedef aldığı yok. Sadece bir suç var ortada. Suç ortaya çıksın isteniyor. İşte tüm köy işin içinde. Küçük Narin cinayetini soruşturma genişliyor. Herkes çok bir şeyler söylüyor ama kimse gereken bilgiyi söylemiyor. İnşallah artık adli inceleme gerektiği gibi sonuçlanır. Suçlular da cezasını almış olur. Bir gazetemiz var. Provokasyoncu bir gazete. Gazete demeye de aslında dilim varmıyor benim. Laikçi azgın azınlık foseptik makinesine dönüştü. Bak şu yani böyle manşet olur mu? Yani şimdi insanların bir kısmına sürekli küfür ediyor. Laikçi azgınlık ne demek arkadaş? Laiklik bu ülkede her inancın teminatıdır. Her insanın inandığı gibi yaşayabilmesinin teminatıdır laiklik. Siz ne istiyorsunuz? Yani laiklik olmasan din devleti istiyoruz diyemiyorlar. Allah lafzını duyunca kudurmuşlarmışlar. Yani hani demişti eski Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, şimdiki AKP milletvekili Hulusi Akar, işte eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmak. Sadece bu mudur yani? Bilgiye dayalı, teknolojiye dayalı bilimsel eğitim istemiyoruz diyemiyorlar. Bunun yerine dolandırarak işte din üzerinden bir şeyler harcanılıyor. Yazık yani bu millete. Çocuklar gözlerini borçla açıyor. Rejim ülkeyi yıkıma sürüklerken tahribatın faturası devasa boyutta. Dış borç faizine 7 ayda 12.7 milyar, 22 yılda 239 milyar dolar dendi. Lira değil. 239 milyar dolar. Kişi başına düşen hazine borcu 94.255 liraya yükseldi. Yeni doğan bir çocuk doğduğu anda borç tutarı 7.014.379 lira. Yani her doğan çocuk 7 milyon lira ortalama borçla doğuyor. Yani bu ülke bu borcu ödeyecek ve daha katlanarak da devam ediyor. 2002'den bu yana çok daha hızla artmaya başladı bu borç. Emeklilik sistemini Arap satına çevirdiler. Eski SSK Genel Müdürü Zekai Özcan'a eleştiri. AKP'de 2 dönem milletvekilliği yapan Özcan, iktidar hukuka karşı yan yollara saptı. Emeklilik sistemini çökertti. Artık iktidar için yol tıkandı, sistem onarılmalıdır demiş. Yani sayın müdür, emekli müdür artık hüsniyetliymiş. Bakınız gerçeği söylemekten çekinmemiş. Emeklilik sistemi gerçekten Arap saçına dönmüş oldu. Yaklaşık işte dul yetim aylığı alanlarla birlikte tüm emekliler yaklaşık 15 milyon civarında. Buna karşın çalışan kesim 25 milyon. Yani bir emekliye yaklaşık 1,5 kişi kat gibi bir emekli primi düşüyor. Çalışan primi düşüyor. Bunun daha düzgün çalışabilmesi için, yani sosyal güvenlik sisteminin daha düzenli çalışabilmesi için olması gereken daha çok çalışanın daha çok prim tahsilatı yapabilmesinin geçiyor. Yani çalışan kesim 25 milyon değil, daha fazla olmalı ki. Yani en azından bu 15-16 milyon emeklinin 2 katı olmalı. Yani 32-33 milyon civarında bir çalışan olmalı ki her emekliye 2 kişi düşsün. 2 kişinin primi bir emeklinin maaşı olabilsin. Yani başka türlüsü boş. Evet, rota yine İsrail. İsrail'le ticareti bitirdik demişlerdi. Türkiye'den 3 günde 7 gemi kalktı. Evet. 10 Eylül'de Hayfa limanına ulaştığı
daha önce haber yapılmıştı. İGDAŞ Türkiye'den İsrail'e çelik ve çimento taşımış. Evet. Gazze'de o zaman katliam bitti mi de ticaret zaten ticaret direkt olmasa da ikinci bir ülkenin üzerinden yapıldığını herkesçe malumdu. Yani ne demek gerekir bilmiyorum. Patrona el pençe, işçiye ters kelepçe. Yani uçakta işte benim şu kadar fabrikam, 10 fabrikam var diye polise parmak sallayan veya işte o uçak görevlilerine, hosteslere parmak sallayan adama rica etti. Rica minnet ettiler. Sıradan bir vatandaş olsaydı aynı şekilde davranış, muamele görür müydü? Televizyonlarda izledik. İşte Polonez işçileri veya maden işçileri ters kelepçe yapılarak işte kolu bacağı kırılarak gözaltına alındı. İnsanlar hakkını aramaya çıkmış. Hak aramaya çıkmışlar. Anayasal hakkını, insanca yaşama hakkını talep için sokağa çıkmışlar ki bu gösteri hakkı da bir anayasal hak aynı zamanda. Yani bunu ortadan kaldırmaya çalışmak anayasayı tanımıyoruz anlamına oluyor. Hakkını arayan işçiye polisten ters kelepçe, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan Polonez işçilerinin fabrikanındaki eylemine polis müdahale etti. Evet. Üzülerek izledik. İçimiz acıyarak izledik. Sokağa çıkamıyorsan sandığa gideceksin. Susurluk, Manyas ve Göne belediye başkanlıklarına ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi. Özel, Bilal Erdoğan'ın EYT'nin devlete zarar uğrattığı ve yasanın çıkmasından CHP'yi sorumlu tuttuğu sözlerle şu yanıtı verdi. İnsanlar perişan oluyordu. CHP'nin gayretiyle maaş bağlandı. Bugün 12.500 lira bu parayı çok görüp yan gelip yatıyorlar diyor. Amerika'da bile milletin parasıyla yurt yaptıranların bu milletin yoksulluğunu anlamasını beklemiyoruz. Vatandaşın çocuğu KPSS ile işe girmeye çalışırken AKP'liler direkt kafadan işe giriyor. Evet. Kilis Özel Kalem Müdürü'nün emekli olmasından sonra hemen yerine AKP Gençlik Kolları Başkanı Özel Kalem Müdürü'ne atandı. Değil mi? Birileri o makama gelebilmek için yıllarca dirsek çürütür, işte görevde yükselme sınavlarına girer. Ancak başarabilir ama işte parti devletinde işe girmek eğer o partinin mensubuysanız bu kadar kolay oluyor. Zengin faiz kazancına vergi ödemiyor ama halk ise bebeği için aldığı beze bile vergi ödüyor. Gerçekten marketten aldığımız her şeye dolaylı bir vergi ödüyoruz. Aldığımız şeyler aslında bunun için de biraz pahalı. Bu manşetimizle birlikte bugünkü basın turumuz bitti. Ancak ben şuraya bir mektup bırakıyorum. Lütfen dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Herkese mutlu günler, mutlu yarınlar temenni ediyorum. Hoşça kalın.